Herkese merhabalar. Akşam otururken şöyle dedim, yakadan başlamalı bir şeyler yapayım hafta sonuna. Az ip gitsin. Böyle kısa şortların eteklerin üzerine. Şöyle 80 zincirle başladım ben. Çok geniş bir yaka olmasın. Model öyle istedim. Ve fotoğrafını attım Instagram'a. Şöyle dar bir kol olacak. Şu kola açacağım. Tabii ki orayı zincirle. Ve şurada şöyle kalacak. Hemen omuzun kol altında birleşecek. Ve sonra şöyle kısa hemen 2-3 parmakta beden yapacağız. Hemen anlatıyorum. 80 zincirle başlıyorum. Bir zincirle bir tane atlayıp ikili trabzanlar. Sonra içlerine ikili trabzan yapıyorum. Bu sefer 2 zincir. Sonra içlerine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Boşluklara, 2 zincirli boşluklara. İkili trabzanın üzerine de şuradaki bu nohut modellerini yapıyorum. Bir zincirle 2 tane ikili trabzan, gene bir zincirle şu nohut modelini yapıyorum. Sonradan da onların üzerine birer sıra ikili trabzanla devam ediyorum. Arttırmış oluyorum. Sonra V yapıyorum. Birer zincirle aralarında 2 tane atlayıp sonraki sırada bir V, bir ikili trabzan ortaya, gene arttırma başlattım orada ve bir boncuk yerleştirdim. Böyle çok hoş oldu. Başlayalım. Anlatayım size. Şöyle elimde Nakon'un kalikosu var. Bunları ben alıyorum. Reklam değildir. Bununla zaten çalışmalar yaptık. Elimde arttı, o kaldı. Renk numaramız neymiş? 12408. 3 numara diyor ama ben 4 numara çalışacağım. Haydi gelin başlayalım. Çalışma oldu. Ölçü vereyim size. Şuradaki bölüm 24 santim burası. Metresini de söyleyeyim ipin. 245 metre. 4 numara tığla kullandığınızda bu santimi elde ediyorsunuz. Çift sayıda zincirle başlayacaksınız. Ona göre de büyüteceksiniz. Şöyle koltuk altından vereyim. Bakın şu kol kesiminden önceki bölüm. Onu 38 santimde ayırdım ama geniş. Sonra ilavelerimle de 48 santim oldu. Çift sayıda zincire ihtiyacınız olacak. Ben 80 tane yaptım. Siz de kendi bedeninize uygun. Yani boynunuzdan geçirdiğinizde çok fazla böyle omuzlarda falan bir açıklık olmasın. Hafif böyle bisiklet yakadan biraz daha fazla genişliği olan bir yaka olsun. Tabii ki daha da fazla büyütebilirsiniz ama hani biraz daha dar bir şey çalışıyoruz. Şimdi 80 tane ben çekiyorum zincirimi. Geliyorum. 80 tane zincirimi çektim. Bir tane de fazla çektim yine. Şöyle düzgün yaptım ve hemen ilkinden giriş yapıyorum. Bir, iki, üç zincirle yukarı çıktım. Bir tane dönüş için. Bir tane atlıyorum. Diğerine ikili trabzan. Bir zincir, bir tane atlıyorum diğerine. Bu şekilde bütün hat boyunca gideceğiz. Bir zincir, bir tane atlıyoruz diğerine. Diyorum diğerine. Bir zincir, bir tane atlıyorum diğerine. Bütün hat boyunca bunu yapalım. Şurada görüşelim. Evet, başa geldim. Şöyle kontrol edin. Şuralar ters dönmesin. Bir tane zincirimi çektim. Şurada bir tane kaldı. Onu atladım ve kaydırarak giriş yaptım. İkinci sırada yine aynı şeyleri yapacağım. Aralarına 2 zincir. Sadece şöyle göstereyim.
orta kısımlarına çalışacağım. Şimdi bu durumdayken bir kere giyin kafanıza. Rahat geçiyorsa kafanızdan, zaten o sonra açılıyor büyüdükçe. Kafanızdan rahat geçiyorsa uygun olmuştur. Şimdi şu içine giriş yaptım boşluğa ve 5 tane zincir çekiyorum. 3 tanesi yukarıya, 2 tane dönüş içi. Ve bu sefer boşluklara çalışıyorum. 2 zincir boşluğa. Aynı şeyleri yapıyorum. Üstlerine değil, boşluklara. Şöyle. Şimdi hepsine çalışıyorum. Şurada görüşelim. 2 zincir boşluğa. 2 zincir boşluğa. Evet. Sonuna geldim. 2 zincir boşluğa. 2 zincir ve başlangıç bölümüme şöyle kaydırarak tutturdum. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Buradaki ikili trabzanlarımın üstüne şuradaki nohut modellerini yapacağız. Başlayalım hadi. 1 2 3 yukarı çıktım. Bununla beraber 5 tane ipinizin, tığınızın durumuna göre buradaki o yuvarlaklığın ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar ikili trabzan yapın. 3, ben 5 yaptım. 4 5. Şöyle çıkardım bunu. En baştaki ikili trabzanın tepesine giriş yaptım. Bunu buradan aldım ve çıkardım. 1 2 zincir ve boşluğa 2 tane ikili trabzan. Aynı zamanda bakın büyütüyoruz şimdi. 1 2 ile geçiş yaptım. 1 2 aynı göze, 3 4 5. En baştaki ikili trabzanın en tepesinden giriş yaptım ve çıktım. 1 2 boşluklara 2 tane ikili trabzan, 2 tane zincir ve arka kısımdan toparlıyor. Bir görüntümüz şöyle. Şimdi bir daha gösteriyorum. 2 tane zincir, boşluklara 2 tane ikili trabzan, ben sonra bunu devam ettireceğim. 2 tane zincir ve ikili trabzanın üzerine şu nohut modeli. 4 5 ve ilkinden giriş yapıyorum ve beraber alıyorum. 2 zincir boşluğa 2 tane ikili trabzan. Bitiriyorum ben bunu. Sıra başında tekrardan görüşelim bir üst turda. Evet, sıramızın sonuna geldik. 2 zincirle hemen buradaki boşluğa da 2 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincirle başlangıça tutturdum. Bir üst tura çıkıyorum şimdi. Bakalım ne yapmışım. Şimdi bir üst turda bütün boşluklar haricinde
trabzanlarımın üzerine trabzanlar yapacağım. Bir de buradaki nohutun üzerine. Şimdi 3'te yukarı çıkıyorum. Ve bakın boşluklara değil. Boşluklara bir çalışma yapmıyoruz. Aynı sayıyı koruyoruz. Şuradaki nohutun üstünde bir tane ve bütün ikili trabzanlarıma ikili trabzan yapıyorum. Üstlerine ve şuradaki nohutun üstüne de. Nohut yaptım. İkili trabzanlarımın üzerine. Nohutun üstüne. İkili trabzanlarımın üstüne. Bu sırayı bu şekilde birebir aynı sayıyı koruyarak devam ettiriyoruz. Bütün hat boyunca gidelim. Şurada görüşelim. 2 tane ikili trabzanın üzerine bir tane nohuta. 2 tane ikili trabzanın üzerine bir tane nohutun olduğu bölme. Evet, şimdi sıranın sonuna geldim. Ve baştakiyle birleştiriyorum. Şimdi burada V'ler yapacağız. 1, 2, 3, 4 ile yukarı çıktım. Hemen aynı göze bir tane daha. Bir zincir, 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye. Araya 2 zincir de koyabilirsiniz. Eliniz sıkıysa. Bir zincir, 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye bir tane V. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Bir zincir, 1, 2 atlıyorum üçüncüye. Aradaki zincire siz karar verin. Şu şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz. 2 atlıyorum üçüncüye ve 2 atlıyorum üçüncüye ve aralarında bir zincir. Şu iki araya V'lerin arasına da ben bir zincir koyuyorum. Devam edelim. Şurada görüşelim. V'lerimizi yaptık. Bir iki tane atladım ve buraya giriş yaptım. Şimdi hem arttıracağız hem yine V'lerimizi yapacağız. Şuralara ikili trabzanlar yapacağım. 2 tane ikili trabzan yaptım şu aralara. Üçüncüye boncuk taktım. 4 ile yukarı çıktım. Bir tane V yaptım. Bir tane zincir koyayım. Boncuk da yapacağız. Şimdi şuraya bir ikili trabzan. Şu araya bir zincir. Bir tane V. Bir zincir, bir tane ikili trabzan, 2 tane oldu. Şimdi bu üçüncüye boncuk takacağım. Şöyle takıyorum. Eğer böyle tığdan geçen bir boncuk yoksa elinizde iplikle ipinize geçirirsiniz. Sırası geldikçe takarsınız. Şöyle takıyorum önce. Şunu şurada tuttum. Doladım. İkili trabzanımın ikisinden çıkardım. Boncuğun içinden de geçirdim. Şöyle bir tane zincir çektim. V'mi yapıyorum. Şöyle görünüyor. Birincisini yaptım. İkili trabzanımın. İkincisini de yaptım. V'mi yaptım. Boncuğu geçiriyorum. Şöyle önce bir tane zincir çekeyim. Geçirdim boncuğumu. Şöyle bekletiyorum bunu. Şurada. Boşluğa geldim. Şöyle önünde 2 tane var boncuğun önünde.
Ondan çıkardım. Sonra da boncuğun içinden de geçirdim. Bir tane zincir ve mi yapıyorum. Bir zincir, ortadaki boşluğa ikili trabzan, bir zincir ve iki tane daha sonra boncuk. İsterseniz her sıra koyarsınız, isterseniz 4 sırada bir, 3 sırada bir, nasıl istiyorsanız. Bir zincir, ve mi yaptım. Bir zincir, boncuğu takıyorum. Şöyle tuttum. Şöyle tuttum, doladım. Boşluğa bir tane ikili trabzan ve boncuktan çıkarıyorum. Bir zincir ve mi yapıyorum. Boncuğu da bu şekilde takıyorum. Sıra başında görüşelim tekrardan. Bir üst sıra çıkıyoruz. İki tane oldu. Geç. Şöyle tuttum. Çıkardım ve boncuktan da geçirdim. Bir zincir ve devam ediyorum. Başa geldiğimde görüşelim. Yine büyütmüş olduk. Evet, bir üst sıra çıkıyoruz. Boncuğu yaptım. Ve burayı da göstereyim gene. Son boncuğu yaptım. Bir tane zincirle bağlantıyı buraya çalıştım. Şimdi şuradaki üstten çalışma bölümünü yapacağım. 1, 2, 3, 4 zincir. Aralarda bir tane zincir ve bunu şöyle alttan alarak çalışıyorum. Bacağın üstünden dolayarak. Bir tane zincir ve mi yapıyorum. Bir tane zincir, buradaki bacağı alttan dolayarak çalışıyorum. Ve mi yapıyorum. Bir tane zincir. Bunu da bakın şöyle çalışıyorum. Şuradan bakın doladım. Şöyle boncuğun şöyle boncuktan dolayarak şöyle dolayarak çıkartıyor. Göstereceğim gene. Bir zincir ve mi yapıyor. Bir tane zincir. Şöyle dolayarak. Bir zincir ve bir tane zincir, bacağı dolayarak. Bir zincir ve bir tane zincir. Bunda da gene şu şekilde doluyorum. Şu iki tane bölümden giriş yaparak bir zincir ve
yaptım. Ve bir tane zincir. Onu da şöyle altlarından geçerek çalışıyor. Bu süreyi de bitirelim. Bir üst turda görüşelim. Evet, şimdi birleştiriyorum. V ile başlangıçla yine V yapıyorum. Bundan 2 sıra daha yapacağım. Bu şekilde. Sonra da aralarına 2 zincir koyarak çalışacağım. O şekilde büyüteceğim. Şimdi gene aralarında bir zincir var. Yine arka bacağımdan dolayarak çalışıyorum. Bu şekilde. Şurada da göstereyim. Buradan bir üst tura çıkmışım. 1 2 üçüncüyü yapıyorum bakın burada. Şimdi bundan sonra bir sırada aralarına 2 zincirle çalışacağım. Şimdi bunu tamamlayalım. 2 zincirli bölüme geçelim. Sonra bir ölçü vereyim size ve kol bedeni ayıralım. Evet, bir üst tura çıkıyorum. Şimdi araya 2 zincir. Bundan da 2 sıra yapıp artık kol ve bedeni ayıracağım. 2 tane zincir, yine aynı şeyleri yapıyorum. Sadece araya 2 zincir. Siz de zincir durumunuza göre başta 2 yapmışsanız şimdi 3 yapın. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Bir kere daha o sırada bir kere daha 2 zincirli bir çalışma yapacağım ve sonra kolla bedeni ayıracağız. Şimdi ben burada ayırıyorum. Üstümüze kolumuzun altında birleşmeyecek. Koltuk altımızda. Yani koltuk altımızın tam bir kısmı ön tarafta, bir kısmı arka tarafta kalacak. Arasına zincir çekeceğiz. Bedeni de büyüteceğiz. Hem aynı zamanda hem kola da bir mesafe katacağız. Ama şöyle küçük bir kol kalacak sadece. Sonra bedeni de devam ettireceğiz. İşaretleyicilerinizi nasıl takacaksınız? Şimdi kaldığım yer şurası. Şurayı nereye getiriyorum? Tam omuz ortasına getiriyorum. Kaldığım yeri omuz ortasına getiriyorum. O benim şuradaki omzumun tam ortasının işareti oluyor. Ve oradan ölçülendiriyorum. Şurası omzun ortası. Böyle yatırdığınız zaman da bir tarafta diğer omuzunuzun ortası oluyor. Her iki tarafta ayarlanmış oldu. Sonra buradan geri gidin. Üzerinize giyin. Böyleyken üzerinize giyin. Ve şuradan koltuk altı bölümünüzden hesabınızı yapın. Ya birinden yardım alın ya kendi ön tarafta kini ve arka taraftakini şöyle mesafenizi ayarlayın ve kolunuzu, yani kolum altta birleşti diye düşünmeyin. Buraya zincir çekeceğiz. Ben burayı nerede bırakıyorum? Denemiştim ben. 1 2 3 şuradan şu yükseltileri sayıyorum. 1 2 3 şuradaki üçgen kısmım. Bu tarafta da 1 2 3 şu taraftaki üçgen kısmı. Şöyle yeniden kontrol ediyorum. Şu bir tanesi ortada kalıyor, tam dikiş kısmı. 1 2 3 üçgen. 1 2 3 üçgen.
Burada da aynı şekilde yapacağım şimdi. Şurayı üçgen olarak yaptım. 1, 2, 3 üçgen. Burada da bakıyorum. Büyük bir ihtimal şöyle olacak. 1, 2, 3 üçgen. Şuradaki V. Dilerseniz böyle de sayın. İpimizi koparacağız. Bunu omuzda bırakacağız ve ilkinden başlayacağım. Böyle devam edeceğim. Şuradan başlayacağım. V kısmımdan devam edeceğim. Geleceğim. Buradaki V kısmında araya zincir çekeceğim. Döneceğim. Ve burada öreceğim. Araya zincir çekeceğim. Burayla birleştireceğim. Şöyle sağlamasını da yaptım. Kaç tane V var kolda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Böyle bir sağlama da yaptım. Yani 8 tane V'yi önde 4, arkada 4 ayırmışım. Burada da aynı şekilde. Benim için tamam oldu. Buradan kesiyorum ipimi ve buradan başlıyoruz. İpimi kestim. Şimdi şuradan başlayacağım. İpimi buraya bağlıyorum. Bedenim de şurası oldu. Siz belki 90 ile başladınız burası. Bedeniniz daha büyük oldu. 80 ile başladıysanız, ipiniz de aynıysa benim kadar şöyle bir bedeniniz oldu. Buraya da bir mesafe girecek. Hadi bir de ölçü vereyim. Buradayken. Şu anda daha hiç arttırmalarımı da yapmadan bedende 38 santim geliyor. Evet, başlıyorum. Aynı şeyleri yapacağım. 4 V'mi yaptım. İki tane zincir. Yeniden doluyorum. V'mi yapıyorum. İki zincir. V'mi yapıyorum. Aynı şeyleri yapıyorum. Şu koltuk altına geldiğimde görüşelim. Koltuk altı bölümüne geldim. Şimdi buradaki V'yi yaptım. Şimdi zincir çekiyorum oraya. Bu aradaki zinciri şöyle bir koltuk altı olacak ya, orayı şöyle bir dümdüz ikili trabzan düşünüyorum. Bakalım güzel olacak mı? Şuradaki modeli değil de. Şimdi zincirimi çekiyorum. 3, 4, 5, 6 tane ön için. 6 tane de arka için çektim. Doladım. Ve işaretleyicinin olduğu diğer V'ye giriş yaptım. Bakın kolda da şuradan artık çıkarayım. Bakın şöyle bir genişlik elde ettim. Gayet güzel bir kol genişliği oldu. Buradan böyle kolumu genişlettim. Bedenime de yansıyacak o tabi. Devam ediyorum. Şimdi burayı bitirdikten sonra bir kere daha deneyeceksin. Bedende de genişleme sağlandı. Kolda da genişleme sağlandı diyorum. Şuraya geldiğimde görüşelim. Burada da 12 tane zincirle buraya birleştireceğim. Evet, işaretleyicimin olduğu yere geldim. Buradaki V'mi yaptım. Ve zincirimi çekiyorum. On iki tane çektim ve başlangıcımla
birleştirdim. Bu aşamada bir kere giyin. Şimdi denedim. Şöyle tam koltuk altıma biraz sık oldu ama buraya ikili trabzanlar yapacağım için burası gevşeyecek. O yüzden bir çalışma yapmıyorum. Daha büyütmüyorum orayı. Aynı şeyleri yapmaya devam ediyorum burada. Başlangıcım burası. Bağlantımı da buraya yaptım ama dilerseniz şuraya bir işaretleyici takın. Burası tur başlangıcımız. Şimdi burada gene aralarında 2 tane zincirle devam ediyorum. Şu koltuk altına geldiğimde oraya ikili trabzan yapacağım. Şimdi şu koltuk altıma geldim. Şurada şöyle gene bir tane zincir çekiyorum. Yine aralarda da bir zincir olsun. Ve bütün hat boyunca ikili trabzan yapıyorum. Burayı. Ne kadar zinciriniz varsa. On ikinciyi de hemen şuraya yaptım. Ben 12 tane yapmış oldum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi bir tane zincirle V'me devam ediyor. Şu aralarda hep bir zincirle buradaki 12'yi devam ettireceğim. Şöyle şuradan göstereyim. Ben şimdi birazcık ilerleyeyim. Görselde görürsünüz. Şuradaki koltuk altı bölümü şöyle ikili trabzanla devam edecek. Sadece geçişlerde aralarına bir tane zincir koydum. Aynı şekilde burada da yine aynı çalışmayı yapıyorum. Bir tane zincirle 12 tane ikili trabzan, bir zincirle V'me devam ettiriyorum ve ne kadar çalıştım onu söyleyeyim. Şu uzatma kısmını ben 8 sıra yaptım. Şimdi 8. sırayla birlikte uzatıyorum bakın artık ben. Aralarındaki zinciri teke düşürdüm. Tek devam edeceğim bir süre daha. Ondan sonra ben bırakacağım. Şu bitirişinde şöyle yapıyorum. Onu göstereyim size. Bu en son devam etmeyeceksem şuradaki bölüme kaydırarak tutturuyorum. Arka tarafına gelmesini sağlıyorum ama zaten bir şey belli olmuyor. Dilerseniz sonunda sık iğneler yapabilirsiniz. Buralara pullar takabilirsiniz. Uzatıp gene boncuklarla devam edebilirsiniz. Ben böyle az bir boncuk koydum. Bunu dümdüz uzatıp elbise bile yapabilirsiniz. Bence gayet hoş ve şirin bir çalışma oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacaklar için şimdiden kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.